Herkese tekrardan selamlar. Bu hafta seçtiğiniz bir diğer video olan Monster Notebook 12. nesil laptop incelemesiyle karşınızdayım. Kanalda 2 tane 11. nesil inceleme videom vardı. Bu da 12. nesil olacak arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar da izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bu laptoplara bugün değineceğiz. Zaten o kadar fazla laptop yok. Happy Top 12. nesil olan 19 tane laptop var. Bunun da galiba zaten sadece 8-9 tanesi veya 10 tanesi stokta olması lazım. Gelin bakalım, ilk önce Monster'ın sitesine gidip tüm laptoplar kısmına baktıktan sonra burada modelleri göreceğiz. İşlemci mimarisine 12. nesil yapıyoruz. Herhangi bir şekilde Abra, Toolpar, Semruk seçmiyoruz. 12. nesil yaptık ve en düşük fiyattan bakacağız. Şimdi diyebilirsin 11. nesilde şu daha fazla fiyat performans, 12. nesilde bu fiyat performans değil demeyin arkadaşlar. 11. nesil satın alma rehberimiz de var. Aslında bunu bir satın alma rehberi gibi de düşünebilirsiniz. Fakat 12. nesil Intel işlemciler özelinde. Bu arada pazartesi günü de monitör öneri videosunun geleceğini söyleyeyim. Benim bu videoyu çektiğim tarih 7 Ekim Cuma. Şimdi en düşük modelden başlayalım incelememize. Açtık yan sayfada ne sunuyor bize? 12500H gibi 12 çekirdek 16 thread, hem enerji verimliliği çekirdeği hem de performans çekirdeği bakımından iyi bir işlemci sunuyor. Fakat şimdi teknik özelliklerine bakmadan önce fiyatına baktığın zaman, eğer bir oyun laptopu arıyorsanız GTX 1650 Max B'ye bu fiyat vermez. Yani bu fiyat çok uçmuş bir fiyat, yani ne yazık ki öyle. Çok uçmuş bir fiyatla çünkü karşı karşıyayız. Baktığınız zaman bu fiyata bir oyun laptopu alacaksanız bu fiyata RTX 3050 Ti, Ryzen 5 5600H veya i5 11400H laptoplar çok rahatlıkla bulabilirsiniz. FPS açısından çok daha iyi. Çünkü RTX ile birlikte en temel teknoloji olan DLSS gibi tek bir tıkla neredeyse 30-40 FPS ve RTX aktif halde geliyor. Ve bunun yanında da diğer videolarda bas bas neden Nvidia diye önerdiğim Broadcast, Reflex, Canvas, CUDA gibi teknolojiler Nvidia'ya özel olarak geliyor. Şimdi fakat bunu bir oyun laptopu değildi. Aslında bu bir oyun laptopu. Fakat bunu daha çok işlemci gücü gerektiren Adobe Premiere Pro olsun veya DaVinci Resolve olsun, ki DaVinci Resolve ekran kartını baz alıyor aslında artık. Öyle söyleyeyim. Adobe Premiere Pro daha fazla işlemci gücünü esas alıyor ve işte işlemci gücüyle iş yapacaksanız bu fiyata 12500H bir işlemci bulmanız zor. RAM'e baktığınız zaman DDR4 bir RAM'le geliyor. Yani 12500H artık DDR5 RAM desteklerken keşke DDR5 RAM destekleyen bir anakart kullansalarmış. Kısacası bu modelimiz çok oyun oynamayacaksınız ama işlemci gücüne dayalı oyunları oynuyorsanız 18700'e tercih edebilir, ama oyun oynuyorsanız fiyatı gerçekten çok pahalı. Sonra bakacağımız zaman şöyle aşağılara inelim. 12700H bir model var mı? Buradakilerin hepsi arkadaşlar farklı tür varyasyonlar. Atıyorum birinde FreeDOS geliyor, bakın. Şurada FreeDOS geliyor. 16.699 liralıkta işte 17.3 inçken burada 15.6 inç, atıyorum burada 8 GB RAM, burada Windows 11 kurulurken işte burada gelmiyor. Fiyat farklılıkları bu yüzden. Şimdi biz 3050 Ti ile bu modele gelelim. Gelince haber var fakat biz bakacağız. Eninde sonunda, çünkü bunlar yeni laptoplar olduğu için tabii ki tekrardan stoğa da girecekler. Yine 12500H gibi gene enerji verimliliği çekirdekleri ve performans çekirdeklerinin bir arada bulunduğu güzel bir işlemci karşılıyor. 3050 Ti Max performans karşılıyor. Dynamic Boost 2.0'da destekliyor. Max B olmasının yanında Dynamic Boost 2.0'da desteklemesi güzel arkadaşlar. Toplamda 95 Watt'lık bir 3050 Ti bulundurduğunu söyleyebiliriz. Dynamic Boost nedir diyorsanız sözde kalmasın, açıklamasını da yapalım. Siz bir oyuna girdiğiniz zaman işlemcinizin gücünü ekran kartına veriyor. Bu da ne demek oluyor? İşlemcinin frekansı aslında teorik olarak düşük, ki pratikte de normalde amaç o zaten. Onu düşüp FPS'yi arttırmak. Ekran kartına o gücü ve o frekansı yükseltiyor işte o gücü vererek veya o voltajı vererek, her neyse işte. 1080p 144 Hz şey var. Bir de Monster'ın şöyle bir güzelliği var. Bildiğiniz gibi her laptopta ömür boyu bu yine oyuncular tercih etmemeli. Neden? Çünkü arkadaşlar bugün 20.700 liraya çok rahat bir şekilde, yani çok rahat değil ama az buçuk indirim kovalayarak RTX 3060 bir laptop düşebilirsiniz. Ve emin olun 3050 Ti ile 3060'ın farkı anlatamayacağım kadar var arkadaşlar. Her neyse. Şimdi bahsetmeye çalıştığım şey şu. Burada arkadaşlar bir denge söz konusu. Eğer yeni nesil bir işlemci istiyorsanız, ki gene DDR4 de geliyor ama işlemcimiz çok iyi. Hem oyun oynayayım hem de işimi daha çok yine yapayım istiyorsanız bu laptop yine bu yüzden tercih edilmeli. Bakın, amaç oyunsa tercih edilmemeli veya şöyle amaç iştir, hiç oyun oynamazsınız fakat siz 3D bir modelleme yaparsınız, o zaman tabii ki RTX 3060 bir laptop almanız lazım. Bu fiyat bandında da RTX 3060'ın yanında Ryzen 5 5600H ve i7 11800H gibi gene kötü olmayan, gayet de güzel olan işlemcilere bakabilirsiniz. Tabii ki 12. nesil ile 11. nesil arasındaki fark arkadaşlar devasa boyutta. 12. nesil yaşında bence Ryzen
6000 serisi mobile göre kıyaslarsak 12. nesili bence çok rahat bir şekilde bu karşılaştırma, yani bu neslin kazananı bence Intel oldu arkadaşlar. Şimdi bir diğer sıraya bakacağımız zaman gene 12500H ve yine bir tane 12700H var. İşte buna aslında fiyat performans diyebiliriz. Ben hem oyun oynayayım hem iş yapayım diyorsanız 12700H gibi yine performans ve enerji verimliliklerinin bulunduğu 14.2'de 20 thread'li 24 MB bir ön belleği olan, yanılmıyorsam 24 L3 yazmış buraya gene sadece. Diğer videoda ondan bahsetmiştim. Fakat gene şöyle sıkıntısı var abi, sen bu işlemcinin yanına bir DDR4 bir de 8 GB RAM koyamazsın ya. Ben bu makineyi şöyle buluyorum. DDR5 çok iyi, DDR5 teknolojisini anakart desteklemesin, fakat şöyle bir şey var. İşlemcim yeni işlemci olsun, İşlemcim gerçekten yeni bir işlemci olsun diyorsanız bunu alabilirsiniz. Fiyat dengesine bakacağımız zaman da Monster'ın aslında biraz da artık işlemciye önem verdiğini görüyoruz. Şimdi şöyle bir genel bir şey söylemek istiyorum. Yani bunu eskiden söylemezdi. Fakat Monster artık fiyat performans ürünü çıkarmaya çalışmıyor. Bakın baktığımız tüm kasalar plastik kasalara bakın. Hiçbirinde metal ve falan filan gördünüz mü? Aşağı indirin abi. Mesela gördüğünüz gibi güçlendirilmiş kasa. Ne yazmış arkadaşlar? Hem hafif hem plastik kasa yani. Buraya magnezyum kullansa, metal kullansa, alüminyum kullansa buraya yazar. Güçlü kullandırılmış kasa, buradaki arkadaşlar plastik kasa. Şimdi şöyle bir şey var. Monster artık fiyat performans ürünü satmak istemiyor. Monster artık dengeli performanslı ürünler satmak istiyor. Özellikle işlemci bakımından istiyor. Bu çok bariz bir şekilde ortada. Eskiden Monster dediğimiz diğer markalardan daha özel, daha iyi ekran kartı sunan, oyun performansına daha çok önem veren, oyunculara daha çok önem veren bir firmayken artık maalesef ki öyle değil. Artık ben Monster'da şey görüyorum arkadaşlar. Bir MSI'laşma veya Asus olmaz da bir MSI'ye benzeme çabası var gibi. Yalan mı söylüyorum? Hayır. MSI de öyle. Genelde işlemciyi köklüyor arkadaşlar. Düşük seviye laptoplarında ekran kartını yerde bırakıyor. Fakat Monster'ın şöyle bir şey var. En dandik ekran kartına bile Max-P takısı ekliyor. Yani bu nedir? En yüksek wattı çeken. Bunun karşılığında da sizin en yüksek FPS alabileceğiniz. MSI'nin düşük model Katana laptoplarında bunlar genellikle Max-Q oluyor. Normal bile değil. 60 watt çeken 3050'ler falan oluyor. Fakat bu gene de Monster'ın bir MSI'laşmaya girdiğini değiştirmiyor. Yani bana kalacak olursa MSI'laşmaya çalışma Monster ya. Sen eskisi gibi oyun canavarlarına hitap et. İşlemciyi elbette çok kötü tut demiyoruz, fakat şu fiyat dengesini biraz daha korursan sevinirim. Mesela Max-P yerine 12500H 3060 bir laptopu bu fiyattan sen satabilirsin. Bunu biz de biliyoruz da her ne koyarsan koy abi, bu fiyata 8 GB RAM alınmaz. Bak söylüyorum, 22.000 lira para veriyorsunuz. Hatta 20. Bu arada şunda arkadaşlar 16 GB yükseltebiliyorsunuz. Bakın o 8 GB yerine bunda 16 GB veriyor. Yazmış üzerine de. Her neyse biz incelememize devam edelim. Şimdi 22.700'e bakın. Gördüğünüz gibi 8 GB yerine 16 GB RAM sunan bir modeli var. Tercih edilebilir mi? Edilebilir. 17.3 inç isteyen de aslında Monster'dan bakabilir. Bu konuda ürün yelpazelerinin geniş olduğunu ve daha çeşitlilik sunduğunu söyleyebiliriz. Ben biraz da 3060 laptoplarına bakıyorum. Buradaki her laptopa detaylıca bakamayız. Fakat şu 3 sıra için şunu söyleyebilirim. Bu laptopa baktığımız zaman yine 12700 işlemci, 8 GB DDR4 RAM, fakat bunda 16 GB da geliyor. Bunu söyleyeyim yani. 16 GB yükseltebiliyorsunuz. Gene de bakın Windows kurulumlu olanlar hep bu fiyata geliyor. Bakın hala şunlar 8 GB 25.000 lirayla 26.000 lira. Mesela bu 16 GB ama işletim sistemi farkı var. Şimdi sepette 1500 TL indirim var. 1500 TL indirimden ne oluyormuş? 32 GB bu arada satıyor. Burada bir artış mevzusu var. 26.900'e mi geliyor? 26.100 liraya mı geliyor bu? Sepette de 1500 lira bir indirim var. Yani 25.000, 24.000 liraya göre bu laptop iyi arkadaşlar. 32 GB bir RAM'i var. Hem video işliyorsanız, hem işlemci gücüne dayalı, hem de ekran kart performansı aynı anda istiyorsanız alabilirsiniz. Gelince haber butonuna basarak mail girip gelince haber veriliyor size. Güzel de bir indirim varmış ama galiba bittiği için bir daha da herhalde şey yapacaklarını sanmam. Artık 3060 laptoplara bakalım. En düşük 3060 laptopu 12. nesil olarak söylüyorum. 32.000 lira. Şimdi arkadaşlar yalan yok. Ben bu fiyata bir Monster, bir canavar laptop önermiyorum. Sebebi şu arkadaşlar. Sen her ne koyarsan koy. 12.700H gibi güzel bir işlemci koymuş. Fakat 32.000 liraya aynı fiyata Lenovo'nun işlemcisi biraz düşük olan i7 11800H RTX 3060 ekran kartlı, hem soğutma hem kasa hem yazılım olarak senden fersah üstün kasalar sunuyor sana. Makineler, laptoplar sunuyor. Ben niye Monster alayım? Şimdi evet, ömür boyu ücretsiz bakım güzel. Ben burada Monster'ı kötülemiyorum bu arada. Bu videoyu Monster'da çalışan bir yetkili izliyorsa ben sadece onlara diyorum ki fiyat politikanızı güncelleyin. Bakın bu da plastik bir kasa. Bakıyorum güçlendirilmiş kasa. Hem hafif hem mavla.
Tulpar'a geçtik. Yani bir üst seriye geçtik fakat donanımda artış oldu. Ki donanımda artış olmasına rağmen şöyle bir şey var. Abi sen bu fiyata tamam çift kanal 16 GB'ı zaten bırak ama Lenovo Legion varken neden gidip bir 12.700H yani tamam 11.800H 12.700H arasındaki farkı var elbette. Kesinlikle katılıyorum. Fark bariz var, atıyorum. Onun 5 dakikada renderladığı videoyu bu 3,5 dakikada falan renderler. Yani böyle ciddi performans farkları vardır ama tabii ki normal bir kullanıcı bunu hissetmez. Yani edit render yapıyorsanız ikisiyle de rahat yaparsınız ama bununla biraz daha rahat yaparsınız. Mesela 4K video editliyorsanız tabii ki. Fakat şöyle bir şey var. Legion'ın kalitesinden ödün vermek kimse istemez ki. Şahsen bana 32.000 lira versen ben gidip bunu almam. Yani bana soracak olursanız ben gidip bunu almam. Bu fiyat politikalarını ben gerçekten güncellemeni öneriyorum. Fakat 3060'ın gene her modeline koyduğu gibi max performansını kullanmış. Tüm oyunları ultra'da arkadaşlar açarsanız oyun oynamayan için gerçekten güzel laptoplar. Hafif oyun ama en çok işlemci gücüne dayalı laptoplar için güzel fiyat sunuyor. Çünkü 18.700 liraya 12.500H bir model sunan yok arkadaşlar. Hadi ona da bakalım bakalım. Burada da Monster haklı şimdi. Ne deseler haklı, bakalım abi. Hemen girdik. Bak işlemci kısmı nerede? Burada. 12.500'e gelelim. Nerede? Burada 12.500H. İçinde tabi ekran kartı olan modellere bakacağız. Al. Zaten direkt Monster başlıyor. Tamam ben kendi mağazasından baktım. Belki internette biraz daha fiyatları ucuz olabilir ama zaten geçin şuradaki çöpü geçin de deli de geçelim hadi. Monster sunuyor abi. Bakın. İşlemci olarak Monster her zaman en ucuzunu sunar. Hadi bir de gelin 12.700H'a bakalım. Hiç ekran kartına falan şu an bakmıyoruz. En düşük fiyata bastım. Ne oldu abi? 12.700H işlemcili. Acer'ın yeni laptopu. Güzeldir. Alınabilir. Bakın Casper'ın laptoplarını zaten saymayın abi. Casper'ı laptoptan saymayın. Burada sıralama alamamış ama şöyle söyleyeyim. Ben burada sıralama alamamış elbette. Maalesef ki alamamış. Monster laptoplar nedense bakın. Al. 12.700H en ucuz laptop. 23.000 lira. Burada kaçtır abi? Burada 22.500 lira. Arada evet farklar vardır. Elbette ki şöyle söyleyeyim yani. Bakın. Buradan da anlaşılıyor arkadaşlar. Tamam Acer daha düşük elbette. Ben böyle çıkacağını ummamıştım. Fakat Acer'ın bir 500 lira daha gibi bir daha düşük fiyatı var. Bunun da 16 GB RAM var. Fakat şöyle bir şey var. Bakın. Buradaki 3050 Ti da Max P. Fakat bakın abi Monster anladınız diye umuyorum. İşlemci artık bazı modeller üretmeye başladı. İşlemci bazı. Bakın abi. Bakıyorsunuz. Bu Acer herhalde kampanyalı ürün. Hatta girip bakalım bir. Stokta var mı? Varmış mesela bu stokta. Mesela ondan sonraki laptopa bakıyorum. Bu zaten ekran kartsız. Bunu es geçin. Monster fiyatına laptop bile olmayan laptop satıyor adamlar. Yani ne yapabilirsin ki şimdi? İşte Monster aslında burada devreye giriyor. Eğer işlemci bazlı bir model almak istiyorsanız, daha çok işlem güçlü bir model almak istiyorsanız Monster'ın sitesine kesinlikle bakın. Fakat siz sadece bir oyuncuysanız, işlem gücüne falan ihtiyacınız yoksa bu fiyatlara paranızı bu laptoplara çarçur etmeyin. Ya şöyle söyleyeyim, bu zaten çok ortada sponsorlu içerik. Bana bugün gelseler ki bu fiyata bunları sunuyoruz, sen bana bu ürünü bize tanıt dese ben tanıtmam abi bu fiyata çünkü. Ve şunu dememe izin verse tam olur. Bu fiyata biraz daha iyi alternatiflerini bulabilirsiniz dese sponsorlu videoda hiçbir şey demem. Oyunu istedikleri kadar tanısın. Alıp almamak kullanıcının elinde. Fakat o laptopu öve bitiremiyorlar. Şimdi şöyle söyleyeyim. Elbette ki eskisi gibi sorunları yok. Fakat Monster'ın artık fiyat performans oranı sadece işlemcide. Bu çok bariz belli. Ya bakıyoruz elbette Acer'ın tamam burada biraz bir 500 lira oynuyor. Fakat Monster dediğim gibi daha çok işlemci. 12.500'e baktık. İlk 5-6 laptop full Monster'dan en ucuz sunan. Nasıl sunuyorlar bunu? Ekran kartından kısıyorlar. Kendileri artık maalesef ki bir oyun canavarı değil fiyat oranında. Sizin bütçeniz abi sınırsızsa gidip şuradaki 48.000 liralık laptopta alabilirsiniz veya buradaki Asus'ta tercih edebilirsiniz. Aslında birazcık eleştiri videosu tadında da oldu. Fakat ben size şöyle söyleyeyim. Bu modellerin hepsi uygun amaçlar doğrultusunda alınırsa gerçekten çok iyi performans elde edebileceğiniz modeller. Bunu ben size söylüyorum. Mesela şuna gelin. En ucuz 3060 laptopu neydi? 12. nesil. Hemen gösterelim ona. 3060 32.000 lira. 12. nesili. Burada var 24.000 liraya. Şimdi aradaki fiyat farkı var. 5600H'la tabii ki 12.700H arasındaki fark yok demiyorum. Elbette fark var, cidden var. Fakat bir oyun laptopu satan bir firma 3060'ı bu fiyattan satamaz. Gelip de aynı şeyi sorgularsak hadi gelin onu da sorgulayalım son bir kez, sonra videoyu bitirelim. Kendimi iyi anlatmak istediğim için böyle bazı şeyleri defalarca tekrarlıyorum bu arada. Umarım anlayabilmişsinizdir diye umuyorum. Kendimi veya daha doğru bir şekilde anlatabilmişimdir diye umuyorum. 12.700H dedik, 3060'a basacağız. Ay, yanlış yere gittik, kafa da gitti. 3060 bastık, bakın 27.000 liraya Game Garage. Gene daha ucuzunu sunan var abi. Aha Dell var.
Hadi tamam deli boş verin. Tekrardan daha demin hani boş verdin dediğiniz ya, aslında boş vermeniz lazım değil ama burada da hadi boş verin. Abi MSI kasası üreten Slayer modelleri var. Tamam çok çok iyi soğutmaya sahip değiller. Fakat abi bu fiyata baksanıza. 32 GB RAM sunuyor ve kendi mağazası satıyor bunu. Ya ben gidip Monster neden alayım? Bazı ürünlerinde fiyat performans oranı bile yok ve plastik kasa kullanıyor yani bu da. İşte demeye çalıştığım şey şu. Uygun modelleri, işlem bazlı modeller, oyun laptopu alacaksanız Monster'ı çok fiyat performans olmadığı sürece tercih etmeyin ki şu an zaten öyle değil. Bu videoluk benden bu kadar. Derdimi umarım size anlatabilmişimdir. Yorumlarda da bu fikirlerinizi bekliyorum abi, yani bir oyun laptopu satan bir firma. Şunu demiyorum. Oyun laptopu diye tanıtım yapmasalar ben bunu tekrardan çekecektim. Yani o tanıtımdan vurmaya çalışmıyorum adamları. Neden vurmaya çalışıyorum? Şu abi. Sonuç itibariyle sen 18.700 liraya bu laptopu yapıyorsun. Fakat oyun amaçlı alacaklara ben bunu söylemek zorundayım. 1650 laptopa bu para vermeyin. Adam ne yapsın? Oyun oynayacak adam 12.500 HD'ne gidip 4600H işlemcili 3050 Ti ve 5600H gibi 3050 Ti laptopa daha fazla performans alacak. Çünkü bu adam oyun odaklı düşünüyor. Ki haklıdır, hakkıdır da. Bu videoyu izlemek için de arkadaşlar dediğim gibi bu videoyu isterseniz paylaşın arkadaşlar. Yani benim burada amacım markaya karşı değil, kesinlikle bir fiyat politikalarını güncellemelerine karşı veya kendileri öyle çok monster'dır, canavardır, yani biz oyunla içi dışıyız gibi reklamlar yapmasınlar değil ki. Bu reklam dediğim gibi bu reklamdan vurmaya çalışmıyorum. Fiyatlarının oyuncular için, sadece oyun düşünenler veya günün büyük bir bölümünde oyun oynayanlar için çok pahalı olduğunu ve bu yüzden alınmayacağını söylemeye çalıştım. Her neyse videoyu gereksiz uzatmayalım arkadaşlar. İstediğiniz şeyi yorumlara yazabilirsiniz. Fikirlerinizi merak ediyorum. Hoşça kalın.